Herkese selamlar değerli arkadaşlar. Bu videomuzda da indikatör tanıtacağız. İndikatörün kodlarını kendimiz yazdık. Bunu nasıl kullanıyoruz? Ayarları, içerisinde barındırdıkları ve örnek işlemlerle videoyu tamamlayacağız. Bu indikatörün kodlarına ücretsiz Telegram grubumuzdan isteyen herkese, talep eden herkese göndereceğiz. Alıp kullanabilirsiniz. Şimdi ben nasıl kullanıyorum? Nasıl değerlendiriyorum? Nasıl işlemler alıyorum? Onlardan bahsedelim. İndikatörümüzün kodlarını dediğim gibi Telegram grubunda paylaşacağım. Videonun altına da Telegram linkini ekleyeceğiz değerli arkadaşlar. İndikatörümüzde neler var? Öncelikle bakın üzerinde bazı sinyaller var. Tek indikatör kullanacağız. Hareketli ortalamamız var. Ortada bir tane likidasyon bölgeleri var. Yeşil ve kırmızıyla seçilen. Bunun dışında RSI 30 yani coin'in kendi ucuz bölgesi. Aynı coin'in aşırı alım bölgesi. Onun dışında Bitcoin'in yani BTC'nin sinyalleri bakın BTC 30 sinyali var burada. Ayrıca BTC dominansın da sinyali üzerinde bulunuyor. BTC dominans sinyalini neden koyduk? Şöyle düşünün. BTC bakın dikkat edin. BTC dominans 70 diyor. Altcoin'ler için BTC dominansın aşırı alış bölgesinde olması ilerleyen süreçlerde dominansın düşeceğini, coin'in yükseleceğini gösterir ki keza burada da öyle bir görüntü şu sinyalden sonra hareketler, akümülasyonlar devam edip coin'in yükselişini görüyorsunuz. Bu bir. İkincisi BTC'nin ucuz olduğu yani izlediğimiz zaman dilimi 4 saat, 1 saat, 15 dakika, 30 dakika buralarda bu sinyalleri değerlendirebilirsiniz. Şimdilik indikatörün ayarlarını ben nasıl kullanıyorum ondan bahsedeyim. Videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Çünkü anlatacaklarım var. Burada videonun ayarlarını hemen gösterelim indikatörün. Şimdi ben şekilleri şu long pozisyonu veyahut da işte short pozisyonlarını verdiği kısımları kapatıyorum. Bunlar sizi etkileyecektir, yanlış yönlendirecektir. Bunlar kapalı olacak. Şekil biri kırmızı renkte kullanıyorum. Yani bu kırmızı e, coin'in RSI 70'ini gösteriyor. Bu kullandığımız turuncu ise RSI 30 bölgesini yani ucuz bölgesini, aşırı satım bölgesini gösteriyor. Diğer bu renklerimiz ise BTC 30 sinyallerini falan gösteriyor. Bunlar kalabilir. Şurada da zaten ayarları var. Kendinize göre ayarlayabilirsiniz. BTC dominans sinyali, işte BTC dominansın 30'da olduğu, ucuz olduğu bölge veyahut da aşırı satış bölgesi gibi gibi ayarlarımız var. Bunları açık bırakıyoruz. Hareketli ortalamayı istediğiniz renk kullanabilirsiniz. Burada trend yönünü belirlemek için hareketli ortalamayı, onun dışındaki yeşil ve kırmızı bantlarla da likidasyonları belirlemek için kullanıyoruz. Devam edersek bu bar renklerini ben kapalı kullanıyorum. Long ve short sinyallerini dileyen bakmak için açabilir ama bu sizi yanlış yönlendirebilir. Bunlara çok fazla uymuyorum işlem alırken. Fakat coin'in tepe noktadayken sinyal gelen yerlerini, alt noktada sinyal gelen yerlerini görmek adına ara ara açabilirsiniz. Gerisi bu şekilde. Girdiler bölümüne geliyorum. RSI uzunluğu 14, RSI 70, 30, 100, 30 ve kapanış ve 200 değerlerini kullanıyorum. Hareketli ortalamayı isteyen coin'e göre değerlendirebilir, değiştirebilir. Coin'e göre değiştirmek sağlıklı olacaktır. Kısa zaman dilimlerinde biraz daha düşürebilirsiniz. 50, 100 işte coin'in durumuna göre kullanabilirsiniz. 200'lük 4 saatte inceleyeceğiz. Şimdi burada bir coin'imiz var. Bonk diye bir coin'imiz var. Meme coin. Bunun üzerinden bir bahsedelim. Şimdi nasıl işlem alıyoruz indikatöre göre? Bakın dikkat ederseniz şöyle yapı gereği de hareketli ortalamanın altında devam eden ve düşüş trendinde olan bir yapı var burada. Short ve long işlemini anlatayım öncelikle. Şuradan short long pozisyonunu bir konuşalım. Şimdi RSI 30 bölgelerine geliyor bakın. RSI ucuz bölgeye gelmiş. Aşırı satım bölgesine gelmiş. Fakat yeşil bandı aşamıyor. Yani hareketli ortalamanın üstüne doğru bir hareketlenme göremiyoruz. Ve aynı zamanda burada bir direnç bölgesi oluşuyor. Bakın şu kısımda bir direnç bölgesi oluşmuş. Buradaki ufak karları kısa zaman dilimlerinde alabilirsiniz. Mesela bakın burada bir %18'lik yükseliş var. Fena değil. Buraları kısa zaman dilimlerinde aynı şekilde değerlendirebilirsiniz. 4 saatlik zaman diliminde şu an itibariyle bana bir al sinyali yakmıyor. Öncelikle al sinyalinin yanması için, daha doğrusu al sinyalinin gelmesi için değerli arkadaşlar ne yapacağız? Hemen onu da bahsedeyim. Burada RSI 30 sinyali geliyor şu bölgede. Bakın RSI kullanmıyorum bile. İsterseniz burada kullanmayın. Çünkü sinyaller var. Şu sarı çizgiler yani şu sarı mumlar ne işe yarıyor?
Birincisi RSI 30 yandıktan sonra izlemeyi alıyoruz. Daha sonra RSI 50. Bu sarı yananlar değerli arkadaşlar. Buradaki sarı mumlar RSI 50'yi aştığını gösteriyor. Yani sağlıklı bölgeye doğru gitmiş coin. Ha şimdi siz bunu belirledikten sonra 4 saatlik zaman diliminde belki işlem almak isteyebilirsiniz. Buraya geri retest yapıldığı zaman kısa zaman diliminde şuradan long pozisyonu alıp işlemde %8, %9'luk karlar vermiş. Onu cebinize koyabilirsiniz. Fakat devam ediyoruz. RSI ama hareketli ortalama üzerinde değiliz. Yani şu an itibariyle güçlü bir yükseliş trendine girmemiş. Burada ama ufak tefek karlar var. Değerlendirilebilir. Pozisyon alınabilir. Ben şu an 4 saatlik zaman diliminde anlatıyorum. Buradan coin dirençten tekrar satışıyor. Yine RSI aynı bölgelerde 30 sinyali yakıyor. Bakın burada kırdıktan sonra yanar bu. Daha sonra da ne yapıyor? Bir RSI 50'yi sert bir mumla kalk buradan ne yapıyor? Kırıyor. Fakat biz burada yine geri dönüş noktasında long pozisyon açıp işlem alabiliriz. Asıl anlatmak istediğim işlem bu değil. %14'lük bir yükselişe karşılık gelmiş. Alınabilirdi kısa zaman dilimlerinde. 1 saatlik, 15 dakikalık aynı sinyal. Ama anlatacağımız şey şu. Devam ediyoruz. Bakın RSI 30 sinyali geliyor. Burada birkaç tane sinyal daha var. Ondan da bahsedeyim. Bakın burada bir BTC 30 ya. Yani 4 saatlik zaman diliminde BTC aşırı satış bölgesinde. Yani aynı zamanda buralardan dönebilir, takipte olun. Çünkü biliyorsunuz altcoin'ler, özellikle meme coin'ler BTC'nin yukarı yönlü hareketlenmesinde hatırı sayılır yükselişler yapıyor. Şimdi buradan bu sinyali gördük. Daha sonra Coin'de RSI 30 sinyali gördük. Yani ne yapıyor? Aşırı satış bölgesinde. Yani artık dönüşler gelebilir. Yani yükselişler gelebilir diyor. Bu yeşil bandın üzerinde yavaş yavaş içeriye doğru bir hareketlenme oluyor. Yani şöyle değerlendirirsek bu dip noktasına geri dönüş yapıyor ve bir RSI 50'yi kesen bir mumumuz var. Bakın gördüğünüz üzere bu mum üzerinden hareketlenme devam ediyor ve hareketli ortalamanın üzerine atıyoruz. O zaman biz long pozisyonunu, sağlıklı long pozisyonunu 4 saatlik zaman diliminde nasıl almamız gerekiyor? Hemen sinyallerimiz geldi. Bakın burada BTC ucuz bölgede dönebilir. Aşırı satım bölgesinde. Tekrar coin RSI 30 yakıyor. Kendi iki kez bu sinyali veriyor. Bakın bir kez burada veriyor, bir kez burada veriyor. Ve coin tekrar aynı bölgeye retest yaptığında pozisyon bakın yüzde kaçlık bir yükselişe karşılık geliyor. Sinyal gelene kadar kırmızı sinyalimiz %74'lük bir yükseliş yapıyor bu süreç içerisinde ve devasa güzel bir yükseliş. Şimdi geliyoruz hareketli ortalamanın üstünü kırıp retest hareketini gerçekleştirdiğinde bakın burada da sinyalimiz geliyor. Gördüğünüz üzere şu 50'yi yukarı kestiğinde de long pozisyonu açılabilir ama hareketli ortalama üzerinde değil, sağlıklı değil. Geri dönüşler olabilir. %5, %3, %2 gibi karlara hedefleyenler oralarda long pozisyon açabilir. Ne yapıyorum? Alış pozisyonunu bu hareketli ortalamaya doğru tekrar satış mumunda, şuradaki kırmızı satış mumunda long pozisyon açıyoruz. Bu long pozisyonunu makul stop değerleriyle takip edebilirsiniz. 1'e 2, 1'e 3 veyahut da bundan sonraki yanacak olan RSI 70, BTC 70 yanıyor bakın. Diyor ki aslında altcoin'lerin BTC'ye bağlı olarak hareketlendiğini düşünürsek BTC düşerken düşen, BTC yükselirken yükselen coin'leri yani onunla beraber akümüle olan coin'lerden meme coin'ler örnek verilebilir. Burada zaten sinyal geliyor artık. Burada bir düşüş, tekrar bir tepki yükselişi, ondan sonra coin aşağı doğru gelmeye başlıyor. Yani bu sinyalde BTC 70 sinyali geliyor. Diyor ki aslında artık BTC aşırı alım bölgesine geldi, şişti. Geri dönüşler yaşanabilir, düşüşler. Bir sirkeleme hareketi yapılacak demek ki burada isteyen %39'luk kar alıp çıkabilir. İsteyen ise coin'in RSI 70 bölgesine gelip bu sinyali gördükten sonra da işlemden ayrılabilir. Fakat buradaki işte stop kar stop arar pozisyonuna göre giden arkadaşlar %2 stop koymuş olsa %4 TP'sini her türlü almış oluyor ama bu coin bize %47'ye varan bir yükseliş sergiliyor. Long pozisyonunu bu şekilde anlatabiliriz. Şimdi gelelim short pozisyonuna.
Short pozisyonunda da burada da var örneği ama burada mesela short denenebilir. Bu coin'in bu hareketli ortalamaya kadar düşmesi söz konusu olacaktır. Şimdi short'u da anlatalım. Buradan başka bir yerden de örnek verelim. Bu coin yükselişini sergiliyor. Daha sonra buradaki kırmızı bakın Bollinger Bandı gibi görünmesine rağmen bunlar likidasyonların ifade eden kısımlar. Likidasyon bölgelerini altta mesela bakın burada buradan döndükten sonra buraya bir yataylık sergiler. Yani burası aslında önemli bir destek noktası olduğunu gösterir. Aynı şekilde yukarıda da olursa direnç noktası olduğunu gösterir. Buralar bizim için grafiği takip ederek gider. Şimdi burada ne yapacağız? Burada short pozisyonu için şunu yapacağız. Bu itki hareketi gerçekleşiyor. Burayı takip ediyorsunuz. Bu coin'de sinyal geldi. Bir geri çekilme, bir tekrar stop hareketi. Buradan aşağı doğru gelip bu kırmızı trendimizi kırıyor. Bu kırmızı trendimizi kırıp aşağı pat 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 diye düşmez. Buraya bir retest gerçekleşmek zorunda. Bu bölgelere yakın bölgelerden kısa zaman dilimlerinde giriş noktaları arıyoruz. Bakın buraya retesti gerçekleştiğinde ben buradan short pozisyonuna gireceğim diye %2'lik bir stop, %4'lük bir kar payı koyuyoruz. Burada da her türlü işlemimiz TP oluyor ama hareketli ortalamaya kadar bu tutulabilir veyahut da buradaki bakın şuradaki destek bölgesine kadar işlem tutulabilir. Bir önemli destek bölgesine geliyor aslında şu an coin buradaki düşüşüyle. Burayı kırdığı zaman zaten takip eden bu videoyu izledikten sonra muhakkak gerçekleşecektir. Aşağıya doğru bir düşüş sergilemesi söz konusu %10, %15'e varan bir düşüş olabilir. Şimdi bir tane daha short'a örnek verelim. Yukarıya doğru hareketlendikten sonra. Evet, şurada anlatabiliriz. Değerli dostlar, hiçbir zaman bir e, yükselişin ardından İşte buradan şu sinyal geldi short olacak diye short'a girip burada mesela stop olmayın. Burada da şunu yapacağız. Bu bantlar üzerine çıktıktan sonra 4 saatlik zaman diliminde bakın mesela long pozisyonunda hem burada anlatalım tekrar. Long sinyal geliyor. Hareketli ortalamaya bir yükseliş yok. Burada da yok. Burada mesela sinyal geliyor. Yine RSI 50'yi geçiyor. RSI 30 bakın iki tane sinyal birden geldiği zaman bu sinyaller daha sağlıklıdır. Buralardan ufak long pozisyonlar denenebilir. Bunları değerlendirebilirsiniz. Nedir bunlar? Şimdi BTC 30 bizim için iyi bir sinyal. Coin'in RSI 30 bölgesi iyi bir sinyal. Burada bakın BTC dominans 70 harika bir sinyal. Neden? Dominans 70 aşırı alım bölgesinde düşüş yapacak dominans. O zaman altcoin'ler yükselir. Okey. BTC dominans 30 sinyalleri geldiği zaman da şunu yapacaksınız. Bakın BTC 30 dominansın geldiğinde işlemi daha devam ettireceksiniz. Neden? Çünkü bizim burada BTC dominansın 30 olması ya da işte BTC dominansın 70 olması da işlemlerimizi takip ederken önemli. Şimdi bu coin'de şurada harika bir sinyal geliyor long pozisyon için. Nedir bu? Şu bölgede. Bu bölgede BTC ucuz yükselebilir. Coin ucuz yükselebilir. BTC dominans 70 yanmış. Dominans salabilir. Dominansın salması altcoin'lerin yükselmesi için önemli. Bu da buradan bir long pozisyonu isteyen hareketli ortalamanın üstüne attıktan sonraki satış yediği kısımlardan long pozisyon açabilir. Ama burası güzel bir sinyal. O yüzden şu mumun dibine bir reteste long pozisyonuna giriyoruz. Bakın devasa yükselişi yakalama şansınız var bu şekilde güzel bir sinyalle. Ne yapıyorum? Alış pozisyonuna giriyoruz. Burada son dibin altına da koyabilirsiniz küçük x'lerle. Çünkü çok aşırı yükselişlerin yakalanacağı bir bölge burası. Bunun son mumun dibinden bir long pozisyon deniyoruz. Artık izleyerek götürüyoruz. Sinyaller geldikçe bakın burada bir düzeltme hareketi geliyor. İsteyen bunu gördüğünde pozisyonu karını alabilir. Bakın şurada şu kısımda sinyal geldiğinde ne yapıyor? RSI 70 sinyali geliyor. Aşırı alım bölgesinde. Burada %13'lük karını alabilir. Tekrar düzeltme yapıp bakın RSI'yi da izleyin. 50'yi kırdığı mumda long pozisyon tekrar açılabilir alınan karla. Bakın izleyerek götürebilirsiniz. İndikatörün güzel yönü bu. Alış pozisyonu tekrar 50 bölgesinden girip işte son dibin altına stop koyup
Karınızla da işlemi takip edebilirsiniz. İkinci işlem şurada bizim için karla sonuçlanmış, yani %22'lik bir yükseliş. Tekrar RSI'nin 50'ye bölgelerine geldiğinde, yani 50 bölgelerine geldiğinde, çünkü trend şu an yukarı yönde. Trendi takip ederek gidiyorsunuz. Sinyal geliyor ve bu BTC dominans 30 bölgesine geliyor. Yani BTC dominans artık ucuzladı. Fakat trend kırmızı bandın üzerinde olduğu için devam edecek anlamı var. İndikatörün bize söylediği. BTC de aşırı alış bölgesinde diyor bakın normalde. Dominans 30 bölgeleri, aslında bu coin'in buralarda biraz dinlenmesi lazım ki o hareketler gerçekleşiyor. Ama RSI 50 mumunu gördüğünüzde long pozisyonuna tekrar stoplu bir şekilde devam edebilirsiniz. Fakat bu long pozisyonunu bu kırmızı bandı kırana kadar takip de ettirebilirsiniz. Yani aşağıdan parça parça al sat al sat, yani kâra al tekrar gir, kâra al tekrar gir şeklinde. Fakat hiç gerek yok, ben pozisyon alacağım, takibe stop yükselterek götüreceğim de diyebilirsiniz. Burada açılan long pozisyonunu o zaman buradaki kırmızı bandın kırıldığı yere kadar tutmuş olursak eğer, şuradaki, şurada bir yerde geliyor kırılım bakın ve retesti de gerçekleşiyor. Yüzde kaçlık bir kar hedeflemiş olduğumuzu da görelim buradan arkadaşlar. Şu stop payını şuralara çektiğimiz zaman yüzde kaçlık bir kâra karşılık geliyormuş. %165'lik bir yükseliş, güzel bir trendi yakalamış oluyor. Short pozisyonunu anlatalım şimdi de. Buraları bir silelim. Short pozisyonunda bu kırmızı bandın üstünde hareket eden veya işte çizdiğiniz trend çizgisinin kırılımlarıyla beraber, trend kırılımıyla beraber şuradan bir trend çizecek olur isek, bakın şuralara tekabül ediyor ama şurada ihlal olmasına rağmen ben şuradan bir çizim yaptım. Şurada bir ihlal olmasına rağmen şu kısımdan şuralara değerek gelmiş ve şurayı anlatalım. Bir trendiniz var, bunu takip ediyorsunuz. Trend kırılımı şu bandın kırılımıyla gerçekleşiyor. Burada biz ne yapacağız şimdi? Kırılım aslında şurada gerçekleşiyor bakın. Şu kısımda. Buradaki mavi mumlar ise, mavi mumlar RSI 50'nin kırıldığını gösteriyor. RSI sarı mumlar ise RSI 50'nin yukarı yönlü kırıldığını gösteriyor. Bizim yapacağımız hareket şu. Daha önce RSI 70 sinyali geliyor. Hemen RSI 70 sinyali geldi, short pozisyon açalım diye düşünmeyin. Bir retest hareketi bekleyin. Bunu Fibonacci ile falan da ölçebilirsiniz. Döndüğü yerlerden altın orandan işleme girersiniz. Bunlar da ayrı videolarda, diğer anlattığımız eğitim videolarında veya kanalda bulunan Fibonacci, kan kutusu, onları öğrenerek ölçümlerinizi yapabilirsiniz. Şu an indikatör üzerinden gidiyoruz. Bu sinyal geldikten sonra biz BTC dominans 30'u görüyoruz. Bakın BTC dominans bu RSI 70 ile BTC 30 sinyalleri, dominans 30 sinyalleri beraber geldiği zaman burada şuna dikkat ediyorsunuz. Ha, BTC dominans yükselebilir, o zaman altcoin düşer. RSI 70'te aşırı alım bölgesinde, o zaman coin'in düşmesi gerekir. Evet. O zaman buradaki kırmızı trend çizgimizin, yani takip eden içeriye doğru grafiğin kırıldığı bölgede short pozisyon açacağız. Yani şu bölgeleri belirliyoruz. Bunu Fibonacci ile de belirleyebiliyoruz. Fakat kırılım şu mumlarda geliyor. Yukarı retest hareketinde şu bölgelerden satış pozisyonuna girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şu direnç bölgelerinden bir yerden. Burayı %2 stopu çekiyorum. Artık burayı takip ediyorum. Hareket ilk uğrayacağı durak RSI 30 sinyali yanmasına rağmen bakın hareketli ortalamadan bir sekiyor. Yani %28'lik bir kar marjı veriyor. Biz takip ediyoruz bunu. Hareketli ortalamanın altına kırıyor. Retest hareket, düşüş devam ediyor. Eğer ki devasa düşüşleri takip etmek istiyorsanız yeşil bandın altına düştükten sonra grafik daha da düşüş devam eder. Ne zaman ki hareketli ortalamanın üstüne çıktı, işlemi kapatırsınız veya %28 bize yeter zaten. Biz buradan karımızı alıp ayrılıyoruz da diyebilirsiniz. Fakat bu işlemi buraya kadar tuttuğumuzu ve takip ettiğimizi düşünsek ne oluyormuş? %37'lik bir düşüşe karşılık geliyor değerli arkadaşlar. O zaman şunu diyebilir miyiz? İndikatör bize düşüş treni devam ederken yeşil bandın altına girip içeriye doğru hareketlendiğinde long pozisyonları sinyallere göre, evet. Yükseliş trendi hareketi devam ederken
yeşil band, kırmızı bandı içeriye doğru kırıp retest hareketlerinde short pozisyonları ama sinyalleri takip ederek. Bunu söyleyebilir miyiz? Evet, söyleyebiliriz. Dediğim gibi arkadaşlar, ayarlarını verdik. İndikatörü kullanma mantığını verdik. Long ve short pozisyonlarını nasıl açtığımızdan bahsettik. Bu coin'in şu an itibariyle şu bölgeden, bakın bunu bilen, anlattığım ya da bu indikatörün kullanmayı bilen arkadaşlar, bu kırmızı bant kırıldıktan sonra içeriye retest hareketinde short pozisyonu açması gerektiğini, stop'u da makul yerlere koyup işlemini takip etmesi gerektiğini bilirdi. Şuraya kadar, önce hareketli ortalamaya kadar bunu ne yapması lazım? Kar marjını gütmesi lazım. Şu an itibariyle bu işlem anlattıklarımıza göre alınmış olsaydı %5'lik bir düşüşe tekamül ediyordu coin. Düşüşü bence devam edecek. Hareketli ortalamaya kadar veyahut da şuradaki destek bölgesine kadar düşmesini beklediğim bir coin diyebilirim. Evet, bir daha bahsedelim. Burada anlattıklarımız yatırım tavsiyesi değildir. Kendi almış olduğumuz işlemlerin stratejilerini paylaştığımız, 100 dolara 1000 dolar yapma serisinin devam ediyor. Beşinci işlemini paylaşırım yakında. Dördünü paylaştık, başarılı oldu. Bunun dışında kullandığımız Pine Split kodlarını kendimiz yazdığımız bir indikatörü tanıttık. Üzerinde neler var? RSI bilgisi var. Aşırı alım, aşırı satım bilgisi var. Trend bilgisi var. Hareketli ortalama var. Düşen trendde mi, yükselen trendde mi, bunlar var. Bunun kullanmak isteyen her kardeşimizi Telegram grubumuza bekliyoruz. Orada kodları isteyene ücretsiz vereceğiz. Hepinizi seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın değerli arkadaşlar.